Türkiye ekonomisini 10-15 sene içinde Avrupa, Japonya ve İsviçre düzeyinde refah seviyesine ulaştırmak için ne yapabilirim diye düşündüm. Ne yapabilirim? Bu mümkün mü? Bence çok rahat mümkün. Bunun için iki türlü yol düşünün. Birinci yol, her şeyi makinelerin, robotların yapacağı, yazılım, yapay öğrenme ile birlikte 10-15 sene içinde tamamen çalışmanın ortadan kalkacağı, yalnızca öğrenmeyle devam edecek bir sistem. Yani her şey robotlar yapacak, üretimi, tarımı, inşaatı vesaire. Ama bu altyapı bu yetişmiş bir %10 kısımla mesela Avrupa'da orada burada kaynaklarını kullanarak topladım. Ürettiğim, kendi robot üreten sistemler yaptım. Diyelim başardım. Başarma ihtimali tabii %50 civarında olabilir. Yani garanti edilmez. İkinci diyelim bunu başardım. Yani her şeyi robotlar yapacak, üretimi olduğu yapay zeka, yapay öğrenmenin destekli bir sistem olduğunu düşünelim. Bu sistemde yetişmiş, yeterince eğitim almamış bir toplumun da ciddi bir sosyolojik soruna yol açabilir. Yani miras yedi gibi veya piyangodan çıkmış gibi. Dolayısıyla herkese bilginin inanılmaz çeşitli derinliğine doğru eğitilmesi, herkese iş imkanı sağlanması ve öğretim ve eğitimin tekrar bir desteklemesi gerekiyor. Bu da riskli. Onun için daha klasik ikinci yolu tercih ediyor. İkinci yolda normalde 11 tane bir başlık düşünün. Birincisi tarım. Tarım nedir? Toprağı bilgiye dönüştürüyorsun. Çok değerli bir şey. Bir Hollanda gibi bütün Avrupa'yı besleyebiliyor. Türkiye'deki iklim kuşağı var. En güzel kuşak. Bir de coğrafi yapısı var. Yani Türkiye'nin topraklarını tükürlesen 2-3 tane ülke çıkar. O kadar geniş bir arazisi var aslında. Nüfus da orta ölçekli bir nüfus. Dolayısıyla tarımda bir de Türkiye'nin tarımı öyle bir şey ki Karadeniz farklı, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu her ülkenin bir zenginliği var yani. Dünyada çok az bulunan bir zenginliği. Mesela şeyde Ege'de incir, zeytin yetişiyor mesela. Başka bir sürü farklı şeyler olabilir. Ondan sonra Antalya, Alanya tarafında da tropikal iklim. Şu anda tropikal meyveler Avrupa'ya değil orada yetiştirilip götürülebilir. Yalnızca muz değil. Muz konusunda oraya ekolojik sistem oraya çok sağlam. Karadeniz'deki çay gibi. Karadeniz'deki çay mesela reklamı yapılabilir. Uzak Doğu'daki çay sürekli ilaçlanıyor ama Karadeniz'de kar yağdığı için tamamen doğal. Yani bunu marka haline getirip öne çıkarıp dünyaya tanıtabilir yani. Çok daha 1 liraya mal ettiği şey 5 lira, 7 liraya satma imkanı olabilir. Ondan sonra diyelim Van'da bir et düşün. Tamamen doğal yerde yetişiyor. O özel kekikler vesaire. Dünyada benzeri yok. Yayla. Bunu özel pakete marka haline getir. Mesela bu 3 dolar satın 10 dolar, 15 dolara satabilirsin. Çünkü Avrupa'da zengin, yaşlanmış adam. Yemek, güzel beslenmek, kaliteli beslenmek işini bir hedefi yok. Dolayısıyla çok rahatlıkla bu özel marka etleri, işte sütleri şey olabilir. Veya Akdeniz'de yayla düşün işte. Toroslar'da. Orada tulum peyniri gibi marka oluşturabilir. Yani bir Nusret Et düşünelim. Nusret Et bir marka olacak. Dünya çapında. Adam etin sunum şeklinde dünyada isim yapmış. Veya bir simit. New York'ta simit satıyorlar. Yani böyle bir sürü fast food zincirleri de oluşturulabilir mesela. Laz böreği olsun. Yani ve börek tuzu değil, Laz böreği tatlı. Çok farklı bir şey. Bunu dünyada tanıtmak mümkün olabilir. Bu şekilde tarımdaki özelleştirme her bölgenin kendi şeyi olabilir. Mesela sarımsak, Çin sarımsağı gibi değil, tamamen doğal sarımsak. Anadolu buğday. Yani marka o elde ederek 10 katı daha gelir sağlanabilir. Adam 1 liraya bir ayakkabı alıyor ve tişörtü 1 dolara, onu 10 dolara, 100 dolara, 1000 dolara satabiliyor. Neden? Marka. Fark yaratarak. Aynı şekilde tekstilde mesela ve markalaşmaya gidilir, teşvik edilebilir, araştırılabilir, iletişim ağı oluşturulabilir, bir sürü şey olabilir. Örneğin bir ev tekstilinde bir örnek anlatmışlardı bir fabrika inşaatını yaparken. Bir desen çıkarıyor, Rusya pazarını çok tutuluyor. Yani acayip satıyorlar. 5 dolara satıyorlar, 2 dolara, hani 5 dolar satıyor, 3 dolar ülkeye döviz giriyor. Bir bakmışlar Moskova'da pazarda 2 dolara, 2,5 dolara satıyorlar. Allah Allah, bizim desen diyor fabrikatör nasıl olabiliyor? 2,5 dolara satılabiliyor.
Şimdi bu çok satıldığını tespit ettiği için o markayı çıkarmış. O deseni çıkarmış. Punch'ları işte desenle. Pazara sunacağım. Bu kadar önemli bir şey bu. Patent meselesi. Gerçi Çinliler patenti dinlemeyebilir de. İkincisi turizm meselesi. Turizm dediğin zaman yalnızca kültür turizmi, işte kış turizmi, yaz turizmi olarak bakmamak lazım. Sağlık turizmi de var. Mesela Amerika'da diş tedavisi veya başka tedaviler, bakım tedaviler çok pahalı. Mesela Türk Hava Yolları ile anlaşmalı. Türkiye'de belli bir diş tedavisi olan belli bir fatura çıkardığı zaman veya bir ameliyat bir şey, hiç para da almayabilir o fatura karşı. Devlet bu şey destekleyebilir yani. Tarımdaki gibi. Çünkü ülkesi döviz getiriyor. Yani illa müteahhitlik hizmetlerinden gelen bir hizmet olarak veya işçilerin yurt dışına hem eğitim görmüş işçilere bedenen çalışan işçilerin ülkeye gönderdiği döviz olarak bakmamak lazım. Yani ticaret düzeninde de peki ülkeye etten döviz geliyor. Çünkü adam internet üzerinde ticaret yapıyor, para kazanıyor, ülkeye getiriyor. Bunlar vergi muafiyeti getirilebilir vesaire. Ondan sonra makine sanayi. Mesela Almanya'da makinede yetişmiş eleman var. O da disiplini almış. Türkiye'de yeni makine sanayi üzerinde de yapılabilecek çok şey var. Ondan sonra elektronik alanında bir şeyler yapılabilir. Elektronik alanında şöyle olabilir. Mesela İstanbul kanalı yapılacak. O sermaye yatırılacağına gidip şeyi yatırabilirsin elektronik sanayi. Karadeniz bölgesini. Elektronik havzası olarak düşün. Soçi düşün. Bir de Trabzon, arada bir hızlı iletişim şeyi de var. Tamamen daha sonra bütün Karadeniz, uzak doğudaki bir elektronik şeyi haline dönüştürülebilir yani ekosisteme. Baykonur var, Hazar Deniz. Onda uzay teknolojisi, uzay madenciliği, işte geleceğin hem uzayın hem mikro uzayda hem makro uzayda açısından. Oradan bir gelişmeyen şey olabilir. Orada Çinliler ve Hazar bölgesindeki uzay sanayisi ve Türkiye'deki o ticaret, Karadeniz işte Ege'ye de olabilir, Almanya desteği. Orada zaten Amerikan firmaları da uzaya takmışlar çünkü gelecek orada Mars'ta uzay madenciliği falan vesaire. Bu şekilde uzay teknolojisi konusunda da var. Zaten daha önceki videoda bahsetmiştik. Bu savaş teknolojisi ekonomiyi nasıl desteklediğini falan yani silah sanayi. Ondan sonra ulaşım da önemli tabii. Ulaşım ise gemi ticareti olsun, tren, Türkiye geçiş yolları var, gaz geçiş yolları, oraların da belli bir kazançları var. Gemi üretimi vesaire de Türkiye bu konularda da iyi. İnşaat konusunda da daha ilerine olabilir. Yani müteahhitlik sektörü. Bütün Sovyet şeyleri yenilenmesi lazım. Bina tanımda bir yapı var. Dolayısıyla bu da robot sanayisini destekleyerek işçi verimliliği falan artırılabilir. Yani mesela şey makinesi, yani inşaat makinesini bu plastikler değil, bunlar GUF yani 4G, 5G teknolojisiyle de avatar şeklinde de olabilir. Uzaktan ameliyat falan. Yapılabilecek çok şey var. Hepsi, her bir var. Yani tarımda, turizmde, makinede şu anda Türkiye'nin elde ettiği gelirin kat kat yapabilir. Yani 11 katı, 20 katı büyümesi 10 sene için olabilir. Bunun için tabii eski eğitim sistemi zor olur. Bu internet çağında çok daha hızlı sinerjik eğitim olabilir ve %10 yetişmiş eleman, %10 da teknik eleman oluşturduğun zaman zaten mevcut Türkiye'de dışarıdan da transfer olabilir. Suriye'den, oradan buradan yani yetişmiş Suriyelileri kaçırıp düz işçiler bizde kalmayacak yani o şekilde. Şu anda da beyin göçünü de desteklersin. Fayda sağlıyor. Ticaret konusunda Yahudilerle işbirliği olabilir mesela. Türkiye'de Yahudi nüfusu dünya ortalamasının çok altında aslında insanlar, Yahudiler çok başarılı ticaret konusunda yetişmiş insanlar. Dolayısıyla Yahudi nüfusunun bile Türkiye'deki Yahudi nüfusunun artması Türkiye ekonomisinde büyük katkı olur yani. Çünkü 15 milyon Yahudinin 150 bin yani oran %1 olacağını %1'e düşmüş. Yani bu da ülke için bir zenginlik kaybı. Ermeniler de sanattan iyi yani. Komşularla iyi geçinme vesaire. Ya anlatılacak tabii bir 10 dakikalık videoya sığmaz. Ama temelde ana hatlarıyla bu şekilde bir sistem oturtulabilir ve bunu motive edecek bir organizasyon, bir toplum harekete geçirilebilir. Yani bir insan, bir Sedat Peker'e video çıkıyor, herkes böyle bakıyor. Bir umut, bir işi. O sonuçta adam okuma yazma
Tamam kendini o yetiştirmiş yani sonuçta ne yapmış? Yani bir fabrika mı? Ülkeye döviz mi kazanmış? Ama insanlar bir umut, yani istek duyuyorlar. Dolayısıyla insanlar, Türk insanının başaramayacağı hiçbir şey yok. Her dünya nereye gidersen Türk var. Bu network'tu ve müthiş bir şey yani. Girişimci ruhu, cesaret, her şey var. Yapılacak şey, sihirleri dokunmuş. O kadar.